Bugün konumuz o kadar uzun ki, o kadar çok madde var ki hemen giriş yapacağım. Kendimize yapmayı bırakmamız gereken kötülükleri anlatacağım. Biz kendimizin zaten en büyük düşmanıyız. Ve oldum olası kendimizden hepimiz şüphe duyarız. Bir şey başarırsak yanlışlıkla oldu deriz. Şans işte deriz, değil mi? Bir işi batırırsak, yenilirsek, yorulursak hemen kendimizi beceriksiz ilan ederiz. Ne kadar acımasızız değil mi kendimize? Hayatlarımızı aslında çok karmaşıklaştırıyoruz. Aklımızı böyle önemsiz düşünceler ve olumsuzluklarla bulutlandırıyoruz resmen. Bir de dedim ya, en ufak başarısızlıkta, yenilgide, hüsranda yenilmekle, yani mağlubiyetle uğraşmak yetmiyormuş gibi bir de kendimizi cezalandırıyoruz. Zaten yenilmişiz. Niye cezalandırıyoruz? Kendimizden nefret ediyoruz. Sonra bir de kendimizi kurban psikolojisine sokup kendimiz için üzülüyoruz. O aşamada zaten dış güçler hayatımızı cehenneme çeviriyor diye onları da bir güzel sövgüyle anıyoruz. Ama kendimizi dövmeye, dövmesek bile kendimize psikolojik şiddet göstermeye hep devam ediyoruz. Hayat güzel, vallahi güzel. Biz kendimizinkini cehenneme çevirmeyi beceriyoruz sadece. Çünkü her birimiz zaman zaman yaşamı olması gerekenden daha zor hale getiren düşüncelere, duygulara ve davranışlara kapılıyor. Ama sanki 3 harfler bizi ele geçirmiş gibi davranıyoruz, değil mi? Çok tatlıyız aslında hepimiz. Bize yapılan kötülüğü bile düşünürken kötüye kızıyoruz. O zaten kötülük yaparken kötülüğünü yaptı gitti. Beynini eline mi geçirdi ki bir de onları düşünüp onlara kızıyoruz. Biz izin veriyoruz kötülüklerin, kötü muamelelerin ellerini, kollarını sallaya sallaya beynimizde volta atmasına. İyilik görsek, mutluluk görsek, aşk görsek içeri buyur ediyoruz hemen. Ama onlara bir çay bile ikram etmeden volta atan kötülüğü izlemeye devam ediyoruz. İnsanlar nankördür deriz ya, biz aslında kendimizin nankörüyüz. Kapı çaldı, aşk geldi, mutluluk geldi, iyilik geldi, huzur geldi, sağlık geldi. Peki biz niye gelince gitmek bilmeyen hadsiz misafirimizin volta atışını hala izliyoruz? Yaka paça kovacaksın ki onu. Huzura sarılıp, sağlığa şükredip aşkı koklayacaksın evinde. Tabii ki bazılarımız için şartlar zor, biliyorum. Hafife alamam kimsenin sorunlarını. Ben de çok zorlandım ve hatta hala zorlanıyorum. Hayat zor çünkü. Kartlar dağıtılıyor ya herkese başta. Birçok kişi de eli iyi diye oyunda kalıp oyunu kazanabiliyor, değil mi? Eli kötü olan da pas deyip pes ediyor aslında. Ya da artık Allah ne verdiyse, mimik, jest, taktik, dua, mücadele, azim, diyorum ya, artık Allah ne verdiyse kullanıyor o elini iyileştirmek için, kötü olan elini daha iyi hale sokabilmek için. Bu tabii ki insanlara adil gelmiyor. Kimisi hiç yorulmuyor. Eli iyi olan elini koruyor. Ama eli kötü olan 1-0 mağlup zaten. Öyle 1-0 gerideyken elini iyimsi yapabilmek için bile büyük mücadele veriyor. Olabilir. Yine de kendi hayatlarımızı kendimiz için zorlaştırıyoruz işte. Çünkü mücadele ederken arada kendimizi de dövüyoruz. Kafa göz dağılıyor savaş bittiğinde. Ama biz hala kendimize attığımız yumrukların, tekmelerin sahibinin sebebini falan arayıp duruyoruz. Başkası bizi dövmüş zannediyoruz. Bu cibiliyetsiz sefil döngüyü durdurmak için yapabileceğimiz şeyler olduğunu bilmiyoruz. Başlıyorum anlatmaya. 1. madde. Sorunlarınızdan kaçmayı ve ertelemeyi lütfen durdurun. Sorunlar öyle kendi kendilerine ağzı açık kalan asetonum gibi uçup gitmiyor işte. Onları yok edebilir ya da onlarla yaşayabiliriz. Hayatta her şey iki seçenekli zaten. Ve onlarla yaşayamayacağınızı biliyorsanız o zaman ertelemeye ne gerek var? Kaçmaya ne gerek var? Görmezden gelmeye ne gerek var? Çünkü zihninizdeki o ağırlık zamanla sadece artıyor, azalmıyor. Bir sorununuz varsa bir sorununuz olduğunu kabul edin ve bununla yüzleşin. Yaşam aşılması gereken sorunların çok uzun bir listesinden oluşuyor zaten. Madem aşmanız gerek, ne kadar hızlı aşarsanız hayatınızın geri kalanında o kadar iyi yaşarsınız. 2. madde. Kendinize lütfen yalan söylemeyi bir bırakın. Biliyorum insanlar hayatınız boyunca size bize sağa sola ona buna yalan söylüyorlar. Bu yalan yığınına bir de neyi ekliyoruz biliyor musunuz? Kendimize söylediklerimizi. Başkalarının size yalan söylemesi zaten yeterince kötüyken kendinize söylemeniz kabul edilemez tabii ki. Farkında değil misiniz? Güvenebileceğiniz tek kişi sizsiniz. Ama kendinize yalan söylemeyi alışkanlık haline getirirseniz diğer yalancılar gibi kendinize bile güvenemezsiniz. Kendinize ve inandığınız şeye, yani kendi doğrularına insan güvenebilmeli. Yanlış bile olsalar. Çünkü yanlış yalan kadar kötü değil. Bir şeyin yanlış olduğunu biliyorsanız bakın, kendinizi bunun doğru olduğuna ikna ederseniz o yanlış. Yanlış bazen doğruya giden yolda seçim yapmak zorunda kaldığınızda
Sizi hedefe ulaştırmayacak olan sapaktır ama bilemezsiniz girmeden. Yani yanlış biraz daha masumdur. Haktır insana. İhtimal dahilindedir hep yanlışlar. Ve durmadığınızı, bilakis yürüdüğünüzü gösterir değil mi? Bir sapağa giriyorsunuz çünkü. Ama o sapağa girip de yanlış olduğunun farkına vardığınız halde ama şimdi o kadar yolu geldim geri dönmeyeyim derseniz, yani bildiğiniz halde yanlışta ısrar ederseniz kendinize yalan söylersiniz. Kendinizi yalanlarla ya da yarım, hatta çeyrek gerçeklerle beslemek birkaç anı kurtarır belki. Ama hayatı vallahi teğet geçersiniz. Hazır mıyız 3. maddeye? Lütfen geçmişle yaşamayı durdurun. Bakın her maddede lütfen diyorum. Kibarca söylüyorum, yapın. Böyle geçmişle ilgili kalabalık ortamlarda kendiniz kötü bir anınızı anlattığınızda çok yüzeysel beyinli bir tanıdığınız bu cümleyi mutlaka söyler. Dün dündür, bugün bugündür diye ve çekiliverir böyle gururla kendisini filozof gibi hissederek. Bu cümle gerçekten benim bu basit teselli dediğim, sevmediğim cümlelerden ama dün dündür, bugün bugündür diye dünü bu kadar dışlayamayız. Çünkü dünü azımsayamayız. Sadece hepimizin var. Böyle yanımıza taşıdığımız bir bavulumuz var hepimizin. Ama kimimiz bir hamal gibi, böyle hamallar kendilerinin taşıyabileceğinden bir kere de taşıyabilmek için çok fazla yük alırlar. Bir çuvala ucu yoktur, sapı yoktur, sırtlanırlar, ikiye böyle katlanırlar. O şekilde taşırlar ya. Kimisi işte o bavulu öyle taşıyor hayatta. Kimisi de böyle yeni çağın modern çok hafif böyle bavullar var, 4 tekerlekli. 4 tekerlekli olunca böyle dokunsan gidiyor zaten. Kimisi de bavulu öyle taşır. Dün dündür, bugün bugündür deyip kurtulamayız geçmişten. Dünü, geçmişi nasıl taşıdığımız önemli. Sanıyor musunuz ki sadece kötü anılar insana yüktür? Sorun bakalım ilk aşkını kaybeden tecrübesiz bir genç kıza. İyi anılar yük değil mi onun omuzlarında? Geçmiş iyi ya da kötü hep yüktür. Bazen tekrarı olamayacak güzelliklere üzülürüz. Bazen de akıllardan çıkamayacak travma yarattığını düşündüğümüz kötülüklere. Ama yük işte. Görmezden gelin, unutun falan derler ya insanlar. O söylemleri anlamsız buluyorum. Ama bırakın o jüt kumaştan yapılmış, tutacak yeri bile olmayan, sırtlamak zorunda kalıp belinizi büken çuvalı, alın artık bir tane tüyden hafif 4 tekerlekli bir valiz kendinize. Ağırlık aynı olacak ama taşıma stili farklı olacak. Zaten bavulunuzun, bu Chia'nın ayak sesleri bunlar. Zaten bavulunuzu bir dokununca böyle gidecek zaten yani. Kolay gidecek, yorulmayacaksınız, düşünmeyeceksiniz, beliniz bükülmeyecek. İşte bu sebeple şimdi yani yaşamın kendisini ıskalamazsınız. Chia'cığım ya. Gözleri artık hiç görmüyor. 4. maddeye geçiyorum. Mutluluk satın almayı durdurun artık. Mutluluk satın alınmaz. İçecek satın alınır. Kıyafet satın alınır, teknoloji satın alınır, ilaç alınır, seyahatler, deneyimler bile satın alınabilir. Hatta aşk bile satın alınabiliyor günümüzde. Ama hiçbiri sizi mutlu etmez. Satın aldığınız gün belki biraz, o da para ödediniz diye, ayıp olmasın diye kendinize. Ve tüm bunları satın alırken her şeyi alırız ve mutluluk da yanında promosyon olarak veriliyor sanıyoruz. Değil mi? Araba aldık ya paramızla. Mutluluk da fiyata dahil sanıyoruz. Mutluluğu eşyalara, kişilere resmen bağlıyoruz, yapıştırıyoruz. Bedeli ödenince mutluluğu da hak ediyoruz sanıyoruz. 5. maddeye gelelim. Başkalarına güvenmeyi lütfen bırakın. Bu kendime de not. Ama tahmin ettiğiniz gibi bir güvenme değil bu. Yani insanlar kötü, güvenmeyin demiyorum. İnsanların kendi baş ağrıları var, kendi sorunları var, kendi aksilikleri, kendi başarıları ile dolu kendi yaşamları var. Arkadaşlık harikadır ama genellikle tahmin ettiğimiz gibi böyle büyük bir adanmışlık yoktur filmlerden öğrendiğimiz gibi. Yeşilçam bizi mahvetti. Yani onların da kendi hayatları vardır arkadaşlarınızda, yaşamaları gereken bir hayatları vardır. Dostum beni benden çok düşünür falan diye öyle ütopik dünyaya yolculuk etmeyin zihninizde, bozulursunuz. Hiçbir duyguyu öyle çok kutsallaştırmayın. İşi yokken, önceliği yokken yanınızda olabilir herkes. Kötü değildir bu insanlar. Yalan mı yani? Evlatlar bile öyle değil mi Allah aşkına? Kendinize güvenin işte, başkalarına değil. Bağımsız olursanız zaten böyle adanmışlık duygularına da kutsallık yaftalamazsınız. Herkes çıkarı olduğu kadar, şartları uyduğu kadar, başka önceliği olmadığı kadar yanınızda. Şimdi demeyin ki yani ay herkes kötü, herkes çıkar demeyin böyle ne olur. Kadın bize güvenmeyin kimseye demeyin, olayı büyütmeyin. Herkesin kendi kötülüğüne bahanesi vardır biliyor musunuz? Herkes kendi kötülüğünü anlatınca iyi sanılır dinleyenleri ve sevenleri tarafından. Herkesin çünkü kendi bakış açısı var. Kim ne yapıyorsa onun doğrusu çünkü o. Yani ben insanlar kötü güvenmeyin demiyorum. Ben sadece güvenmeyin diyorum. Çünkü o eforu
kendinize göstermeniz gerekli değil mi? Hepimiz hayatımız boyunca çeşitli anlarda kendimizi yalnız buluyoruz. Hatta bu aralar bayağı sık oluyor bu. Kendinizi yalnızlığınızda bile öyle birdenbire çok geçirmiş halde bulursanız ve başkalarına sırtınızı dayayıp sürekli destek almaya çalışırsanız onlardan, onlar da gidince, kötü olduklarından değil ama mecburiyetten gidince yere kapaklanırsınız değil mi? Yanımda, arkamda, yanı başımda demeyin kimse için. O benim yanımdadır hep demeyin. Kendiniz olacaksınız hep yanınızda. Başrolü figürana vermeyin bu oyunda. Yuhalanan da, alkışlanan da siz olun değil mi? Yani alkışlanmak istiyorsanız yuhalanma riskini de alacaksınız. Yoksa alkışları duyamazsınız hiçbir zaman. Bunu da unutmayın. İnsanlar süsüdür hayatın. Desteği, askısı, tutacağı, maşası, anlamı falan değil. İnsanlara bu kadar yük vermeyin. Eğlenin, gülün, dinleyin, öğrenin onlardan. Onları anlamaya çalışın. Dallarınızın eğilmesini önleyen, benim şu anda terasta var da, gövdenize iple bağlanan tahta parçaları gibi görmeyin o insanları. Yaşam sizin. Zayıf bir iple bağlanan anlamsız tahta parçalarının değil, onların hayatı değil, onlara bağımlı olmayın. Bakın bitkilerin dalları ağırlık yapar. O tahtayı çakmak zorundayız oraya. Ama insanların dalları ağırlık yapmaz. Gelelim mi 6. maddeye? Başarısızlıktan sakın korkmayın. Başarısızlık böyle biraz ismi kötü değil mi? Küçük düşürücü, utanç verici bir terim, bir duygu, bir durum falan diye bilinir değil mi? İşte bunun nedenini ben anlayamıyorum bir türlü. Çünkü bana göre başarısızlık, çok başarmadığımdan biliyorum. Çok başarısızlık yaşadığımdan biliyorum. Sadece bu dünyada başarısızlık öğrenmektir ve öğrenmemiz gereklidir. Öğrenmenin en güzel yoludur başarısızlık. Hayat hakkında okuyabileceğiniz çok şey vardır. Bütün kitapları alın okuyun. Benimkileri kesin okuyun ama. Ama gerçek bilgi deneyimden gelir değil mi? Ve kimse hiçbir şeyi ilk seferinde doğru yapamaz ki. Hata yapar tabii ki. Ama bu aslında süper bir haberdir. Hayra alamettir. Pes etmezse ve vazgeçmezse ama bu hayra alamettir. Tekrar dener, yine hata. Yeni bir hata daha öğrenmiş olur. Tekrar dener, bir hata daha. Olsun, aşılanır hatalara, deneye yanıla. Başarısızlıkları sonucunda. Ne kadar çok yanlış yaparsanız o kadar çok tecrübe kazanırsınız. Oysa hiçbir şey yapmadan başaranlar, yani başarı böyle kendilerine tepsiyle sunulanlar, hiçbir şey öğrenmeden göçüp giderler bu hayattan. Son kitabımda, ben de şimdi gülmem geldi, hep son kitabımda diye başlıyorum. Bahsi geçiyordu çünkü bu başarısızlığın çok uzun bir yazım var başarısızlık konusunda, tecrübelerden mütevellit. Şimdi bunu size okuyacağım, bir kuple okuyacağım ve bu maddeyi böyle noktalayacağım. Güzeldir başarısızlık. Çünkü başarısızlığınızı kimse önemsemez. Sadece kendiniz önemsersiniz. Seversiniz sonra başarısızlığınızı, benimsersiniz. Ve o hissi yaşamamak için değersizlik duygusuyla o kadar mücadele edersiniz ki sonunda haddinden fazla başarırsınız. Evet, çok uzun bir yazının sonu değil aslında, ortasından bir yer bu. Ama çok seviyorum bu konuyu bu şekilde düşünmeyi. Başarısızlıklar için kendimi kurban psikolojisine sokmak yerine başarısızlıkların tecrübe olduğunu anladım. Bu arada bu kendimi iyi hissettirmek için düşündüğüm ve geliştirdiğim bir cümle değil, düşünce değil. Bu tamamen yaşayarak anladığım bir cümle. Gelelim 7. maddeye. Farklı sonuçlar bekliyorsanız bakın lütfen diyorum, aynı şeyi tekrar tekrar yapmayı bırakın. Aynı zamanda aynı hataları yapmaya ve farklı sonuçlar beklemeye devam etmeyi. Bir şeyi örneğin kendi bildiğiniz tek yöntemle denediyseniz ve işe yaramadıysa tam olarak aynı şekilde tekrar denediğinizde ne olacağını bir tahmin edin. Başarısızlık çünkü sadece ondan öğrenirseniz iyidir. Aksi halde gerçekten sadece başarısızlıktır. Ya yeni bir yöntem deneyin, kendi yönteminiz olmuyorsa onu öğrenin ya da elinizdekini yavaşça yere bırakarak oradan uzaklaşın. 8. madde. Yere 8. madde tekrar söylüyorum. Geçmişteki ilişkilerinizi, şimdiki ilişkilerinizin ön yargısı yapmayın. Aşık oldunuz ve kalbiniz kırıldı diyelim. Yaşamayan var mı? Yaşamayan varsa acırım. Aşkın her yönünü bilmek lazım çünkü. Acısını bilmeyen sevincini de anlamıyor zaten. Tutkusuz birlikteliklere, mantığa, hesaba, kitaba, aşk diyorlar insanlar. Ve aşkı her yönüyle yaşadıysanız artık kırık bir kalbin acısını da biliyorsunuzdur. Ve eğer bunu biliyorsanız aşk döngüsü sizin için tamamdır. Ve bireysel olarak büyümeniz istemeseniz de başlamıştır. Bu sadece aşk için değil, arkadaşlık için de geçer. İlişkiler de çünkü hayatın geri kalanı gibi öğrenme deneyimleridir. Genellerseniz tek deneyim yaşarsınız. Yani aşk acı verir dersiniz ve bir daha ya aşka bulaşmazsınız ya da her aşkın acıttığını görürsünüz. Arkadaşlık için de geçerli dedim ya.
Dost kazığı yersiniz, bütün dostlar kazık atar dersiniz. Tüm ilişkilerin acı içinde bittiğine inanmayı bırakmamız gerekiyor galiba, değil mi? Çünkü o ilişkilerden sonra en sonunda birisi yanınızda kalacaktır ve o yanınızda kalabilecek olanı bir önyargıya kurban etmeyin, deneyin, korkmayın. Hayat sizin. Gelelim 9. maddeye. Kendinizden özür dileyin. Hemen, çabuk. Lütfeni de yok bunun. Çabuk dileyin. Hayat herkes için zor. Zenginlerin hayatı kolay geliyor sizlere, bizlere. Halbuki tüm zenginlerin bile problemleri var. Bunu hep biliriz zaten. Belki de yoksulların en yoksulunun problemlerinden de büyük problemleri var. Kendimize sorun çıkarıyoruz biz. Aslında mevcut değiller, aslında yoklar. Çünkü herkesin derdi var ve herkesin olan bir şey sıradandır. Saçını maviye boyatsa şimdi bir arkadaşımız marjinal gelir bize, değil mi? Değişik deriz. Ama tüm evren birdenbire bütün saçlar maviye dönecek dese nasıl sıradanlaşır, değil mi? Mavi saç. Dert görünce şaşıracağınız mavi saçlı bir genç kız değildir. Kara saçlı, kara gözlü yurdum kadınıdır. Herkes gibi sıradandır. Kendiniz için üzülmeyi bırakın ve çevrenizdeki dünya ile etkileşime başlayın. Belki sizin gibi birini bulup aynılarını yaşadığını görünce rahatlarsınız. Ya da başkasının daha büyük derdini görüp el uzatıp iyileştirip hem şükür edersiniz durumunuza hem de size şükredilir. Ne güzel alışveriş, değil mi? Gelelim 10. maddeye. Başkalarını değiştirmeye çalışmayın. Çok biliyormuş gibi söyledim ama şu anda düşündüm de ben yaptım, siz yapmayın diyorum size. Çünkü değişmiyorlar. İnsanlar zaten değiştirmek istemezler ve çoğu zaman da değiştirilemezler. Kim ister ki değiştirilmek? Ben örneğin, bakın, ben çok kendime çuvaldızı iğneyi ne bulursam batırıyorum ama ben isterim diyorum hep. Değişmek istiyorum diyorum ama yok, değişemiyorum. Aynı kurtarıcılık, aynı küskünlük, aynı atar, aynı gider. Artık annem bize ne yaptıysa çocukken herhalde bize insanları gösterip hadi koşun onlara ve benliğinizi kaybedene kadar sizleri kullanmalarına izin verin dediler. Dedi yani annem, babam, birileri bize bunu dedi ki biz hala sınırlarımızı belirleyemiyoruz. Ablam için öyle olmalı ki ben değişemiyorum. Değişmek istediğim halde. Bu da çok önemli bir şey. O yüzden insanları oldukları gibi kabul etmeyi öğrenmelisiniz, öğrenmeliyiz. Çabalayıp da değişemeyenler var, değil mi? Bakın, bir birey hakkında yanlış bulduğunuz şeylere odaklanmak yerine görün sorunu ve o kişiyi seviyorsanız onlarla nasıl başa çıkacağı konusunda ona yardım etmeye odaklanın. Ya da yok canım ben yorulamam diyorsanız siz bilirsiniz. O zaman oturun oturduğunuz yerde ve milletin negatif yönlerini gözlemlemeyi ve dert etmeyi bırakın. Ama bakın, aslında yani diyorum ya, ben psikolog psikiyatristiyim, yanlış tavsiye mi veriyorum diyorum. Çabalayın falan dedim ya başta. İşte yine kendim oldum, kendim gibi konuştum. Şu an vazgeçtim, geri alıyorum. Negatife odaklanmayıp kabul etmek serbest. Burası doğru. Ama insanları tamir etmeyin yani. Onlarla başa çıkmayı öğrenin. Ve söylemekten nefret ediyorum ama onları sükunetle, sevgiyle, saygıyla yapmalarını istediğiniz şeyleri yapmaya yönlendirin. Yönlendirmeye çalışın. Narsist bir söylem olduğu için nefret ediyorum ama çünkü size manipülasyonu tavsiye ettim belki. Aslında bencilce değil. Çünkü kötü niyet yok ortada ve onların size verdiği huzur onlara da yansıyacak. Yani onlar bir şeyler yapınca sizin için saygı ve sevgiyle manipüle edeceğiz ama onları. Onlar da biz huzurlu olacağız. Onlar da bizden huzur bulacak, bu insanlar. Ve iki taraf da kazanacak. Beyaz yalan var, değil mi? Beyaz manipülasyon olmaz mı? Bence var. İşte bu. 11. maddeye geliyorum. Bahane bulmayı bırakın. Hep şanssızlıktan, var ya gerçekten biraz Türk toplumunda şu arabesk yapısı var ya, fırsat verilmemesinden falan yakınıyoruz biz, değil mi? Özellikle nazara ve büyüye inanan Türk halkının öğrenilmiş çaresizliği bu işte. Şanssızlık, bahtsızlık. Ama birden bu arada bir fırsat gelir önünüze. Bu sefer de zamanı uygun değil dersiniz. Yer doğru değil dersiniz. Yıldızlar doğru olarak hizalanmadı dersiniz, değil mi? Sonra da dersiniz ki fırsat bile bana yanlış zamanda geliyor. Ben ne şanslıyım. Aslında bu ayarlar var ya, hiçbir şey için mükemmel olmayacak. Hiçbir fırsat mükemmel ayarlarla önümüze sunulmayacak. Aslında mükemmel olan dış güçlerin, o dış etkenlerin asker gibi hizalanması değildir. Mükemmel olan dağınık askerleri hizaya getirmektir. Hazır ol demeden hazır olmuyor o fırsatlar. Hazır gelmiyor. Mazeret bulmayı bırakın ve önünüze çıkan fırsatları lütfen gözden kaçırmayın. Çıkmadı mı? O zaman kendiniz için fırsatlar yaratmaya başlayın. 12. madde. Vallahi ayağım uyuştu. Dur Çiğya. Ah. Oo. Ayağım yok Çiğya, bekle. Deli. Deli. Çok tatlısın ama seni yere bırakıyorum, tamam mı? Belki de uyuyordun, kusura bakma. Çiğya, 12. maddeyi okuyacağım. Ayak sesi çıkarma lütfen. Tamam mı? Ne olur. Of.
Bu nasıl bir aradır? Kimse vermiyor. Bir profesyonel YouTuber olamadım senin yüzünden. Dur ben bir ara ve 12. maddeye geliyorum. Valla ayağım hala uyuşuk ama Chia'nın burada sesler duyarsanız çıt 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 diye onlar Chia'nın parkedeki ayak sesleri. 12. maddeye geliyorum. Endişelenmeyi bırakın lütfen. Bela gelir, sonra tekrar gelir, sonra tekrar gelir. Bela siz gel demeden de gelir, defol deseniz de gelir. Bir de ne kadar çok sorumluluğunuz varsa potansiyel olarak da o kadar çok bela gelir. Ve o zaman bu belalar gelecek diye çok ama çok endişelenmemiz gerekir değil mi? Belayı bekliyoruz çünkü gelecek mutlaka diye. Halbuki yapılacak tek şey endişelenmemektir ve aklı selim bir şekilde tüm sorunları ertelemeden, görmezden gelmeden mantıksal bir şekilde çözümlemeye çalışmaktır. Üzerinde çalışılması gereken şeyler üzerinde çalışmak gerekir. Ve yapabildiğiniz kadar şeyi yaptığınız sürece endişelenmeniz gereken bir şey yoktur. Çünkü yapabileceğinizi yapmışsınızdır. Daha fazlasını yapamazsınız. Bu kadarız. Endişelenmeye değer tek şey vardır hayatta. O da tembelliktir. Tembelseniz endişelenebilirsiniz. Geri kalan her şey de zaten sizin kontrolünüz dışında gelişir. Gelelim 13. maddeye. Negatife odaklanmayı bırakın lütfen. Çünkü olumsuzluk yok edici ve bence bulaşıcıdır. Yani kendini yok edici ve başkasına da bulaşıcıdır. Dünyaya bakışımızı da bulandırır ve gerçeklerin olduğundan daha kötü olduğunu düşünmemizi sağlar negatiflik. Olumsuzluk ve endişe el ele giderler zaten ve çok çalıştığınız ve başarının garanti olduğu durumlarda bile, emek verdiğiniz durumlarda bile her şeyin çöküşü olabilir bu olumsuz düşünce. Psikolojide bile yer var biliyor musunuz? Ben kitap okudum Alp Karaosmanoğlu'nun. Kendini doğrulayan kehanet denir buna. Eyvah kötü şeyler olacaktı kitabın ismi bu arada. Düşün, düşün, düşün. Gerçek oluyor işte. Madem evrenin böyle bir gücü var bir de siz de yine düşünün. Düşünün. Tamam düşünmek istiyorsunuz ama pozitif düşünün. Çünkü olumsuz düşüncelerle dolu bir dünyada yaşamak olumluya yer bırakmaz. Silkelene de ben de şöyle bir silkeleneyim. Pozitif şeyler düşünelim. Mesela çikolata, dondurma, baklava ana besin zincirimde olsun. Sınırı da olmasın tüketme sınırı ve ben incecik kalayım. Vallahi şimdiden zayıfladım. Bakın olumlu düşünmek gerekiyor. 14. maddeye geldik. Nankör olmayı bırakın tamam mı? İstatistiksel olarak konuşursak eğer bunu şu an seyrediyorsanız, seyredebiliyorsanız, beni dinleyebiliyorsanız inanın o zaman dünyadaki insanların çoğu sizden daha kötü durumda olabilir. Çünkü bu videoyu seyredecek hali, sağlığı, huzuru, inancı, vakti falan olmayan da vardır mutlaka değil mi? Bu düşünce aslında çok rahatlatıcı olmayabilir ama yine de bir şükür şeklidir bence. Aksi nankörlüğe girer çünkü. Mutluluk maddede değil, madde olmayan da yatar. O sahip olduğumuz şeylere ve önemli rolü olanlara minnettar olun. Sağlık varken hiç görülmez. İki elim var diye kimse bakıp şaşırmaz. Görebildiği için insanlar gördükleri şeyi kanıksayıp farkına bile varmaz. Her şey kötü, hayat adil değil deyip isyan etmeye başladığınızda daha kötüsü olamaz, her şey üst üste geliyor dediğinizde bir kolunuzun, bir elinizin, hatta elinizin, serçe parmağınızın sizden alındığını bir düşünün. Hemen iyileşirsiniz, daha kötüsü olmaz diyece bak serçe parmağım gidebilirdi değil mi? Şükür bakın antidepresan etkilidir bence, ruhu iyileştirir. Nankörlük ise resmen alkolikliktir. Şükretmeniz gereken şeylere zarar verene ne denir? Nankör denir değil mi? Şükredilmesi gereken iyiliklere, güzelliklere zarar veren birisi kimdir? Nankördür. Evet, nankörlük bence alkolikliktir. Durduğu yerde çalışıp bizim için kan temizleyen karaciğere göz göre göre zarar verir ya alkolikler. İşte bunun gibi bir şey. Nankörlük alkolikliktir. En basit şey en güzeldir. Yürüyüşe çıkmak, yabancılarla konuşmak, gökyüzüne, ağaçlara, kuşlara, denize bakmak. Doğa ile çok az bir ücretle ya da hiçbir ücret ödemeden bağlantı kurabiliyorsunuz değil mi? Ailenizle bile bu kadar bedava bağ kuramazsınız. Yaşam bize işte basit güzellikler sunuyor. Onlara bakıp geçmeyin. Durup görün onları. Gelelim 15. maddeye. Zaman kaybetmeyi bırakın. Hayat eşittir uzunluğu kişiden kişiye göre değişen anlar toplamı. Zaman yani. Bakmadım sözlüğe ama bence hayatın kelime tanımı bu. Zaman. Hayatınızdan en iyi şekilde yararlanmak için bu zamanda kullanmanız gerekir değil mi? Hayat eşittir zaman çünkü. Yani tek varlığımızı. Vaktinde yapmak önemli değil doğruları. Geç de olsa yapmak önemli. Ama erken ya da geç diyebilmek için yaptığınız bir şeye
aksiyonlarımızın sonuçlarını görebilmek için, yani böyle geç mi kaldım erken mi diye, zaten aksiyon almış olmak lazımdır. Ne geç ne erken ne de tam vaktinde oldu diyemiyorsanız hayatınızdaki herhangi bir olay, yani yorumunuz bile yoksa bununla ilgili, siz zamanı kullanmamışsınızdır. Zaman sizi kullanmıştır. Siz kullanmış olsaydınız geç mi erken mi vaktinde mi bilirdiniz. Gelelim madde 16'ya. Başkalarını etkilemeye çalışmayın. Neden mi? Değmez çünkü. Birisinin suyuna gitmeye çalışmanızın tek nedeni bu arada çıkardır. Yani sütten çıkmış ak kaşık değilsiniz siz de biz de. Hatta son kitabımdan bir bölümü olduğu gibi okuyayım burada. Zaten düşünüp yazdığım bir konuydu. Hatta yeri gelmişken şöyle kitap gibi konuştu kadın dedirteyim size. Onaylanmak ve değerli hissetmek için resmen takla atıyoruz. Sevilebilmek için yüzüne tavuk baksa 40 gün yumurtlamayacak insanların peşinde heder oluyoruz. Yapılan haksızlıklara göğüs geriyoruz. Konuşmaktan, fikir beyan etmekten ya kaçıyor ya da bulunduğumuz ortamdaki narsistlerin fikirlerini fütursuzca onaylıyor. Manipülatörlerin egoları altında boğulup sırtımızın sıvazlanmasını bekliyoruz. Tıpkı attığın çubuğu geri getirdiğinde ödül maması verilen köpekler gibiyiz. Sonra da hayvanlardan üstünüz diyoruz. Bulunduğunuz ortamlara dikkat edin. Acaba sevildiğinizi ve onaylandığınızı sandığınız çevrelerde sizin munisliğiniz ve işbirlikçiliğiniz sebebiyle egosunu tatmin edenler var mı? Değersizlik duygusu ve onaylanma ihtiyacı sebebiyle kimliğimizi, kişiliğimizi, etiklerimizi, prensiplerimizi bir kenara koyup uyum gösterdiğimiz için mi acaba biz el altında tutuluyoruz? Bir süre yaptım, oradan biliyorum. Ne şeker kız, ne tatlı insan, ne iyi yürekli densin diye az kişiliksiz kalmadım. Sevilmek ve onaylanmak ihtiyacı kadar gereksiz bir duygu yok bu evrende. Şunu kafamıza sokmamız lazım. Herkesin, bazen en sevdiğinizin, ailenizin, çocuklarınızın babasının, anasının, kankanızın bile sevgisi onlarla uyum gösterdiğiniz yere kadar. Çıkar işin içine girince ya da çıkarlar bitince, hayatlar değişince en sevdiğinizin en nefret ettiğiniz olduğunu üzülerek görürsünüz. Çok uzun bir yazı bu. Bu kadar. Gelelim kaçıncı? İşte buralarda takılıyorum. Not alıyorum buraya karşıma ama maddelerin numaralarını yazmıyorum. 17 galiba, değil mi? 17. Kendinizden nefret etmeyi bırakın. Allah aşkına bırakın. Genellikle kendimize ne kadar acımasızız, değil mi? Başarısızlığımız ve yetersizliğimiz için hep kendimizden nefret ederiz. El alem sırtımızdan bıçaklasa etmeyiz onlardan nefret ama kendimizden ederiz. Tavsiyem şudur ki kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi öğrenin. Çünkü değişim çok kolay değildir. Ve o değişim de olacaksa zaten kendinizi sevmeden kendinizi değiştirmeniz mümkün değildir. Kim olduğunuzu biliyorsunuz diyelim ve pürüzlü, tırtıklı yerler var sizde. Onları törpülemek istiyorsunuzdur. Yani aslında değişmek değildir bu. Törpülenmek diyelim. Bunun için elinizden gelenin en iyisini yaptığınızdan da emin olun zaten. İnsanlar değişmez böyle hemen, dediğim gibi. Aslında değişmez insanlar. Gelişirler ve büyürler. Ancak ne olursa olsun, yani böyle küt kalmış yerleriniz, tırtıklı pürüzü kalmış yerleriniz de olsa siz kendinizin kim olduğunu bilin ama başkasının sizi kim olarak gördüğünü önemsemeyin. İnsanlar sizi ilk gördükleri 15 saniye içinde bir yargıya varıyorlarmış sizinle ilgili. Ve geri kalan karşılaşmalarında sizinle, hatta evlerinde bile sizin o 15 saniyede ürettikleri kişi olduğunuzu düşünürlermiş. Şekillendirmeye çalışırlarmış sizi. Ön yargılarını uydurmaya çalışırlarmış. Bu neyi gösteriyor bize? Biz ne olursak olalım, kim olursak olalım onların algıladığı kadarız. Kendimiz de o yüzden mutlu olmak zorundayız. Başkalarının sizin varlığınızdan mutlu olmaları, çünkü anlattığım örnekte olduğu gibi size bağlı değil. Algılarına ve çıkarlarına da bağlı. Kendinize acımasız olmayın. Dünya yeterince oluyor zaten bize acımasız. Sevin önce kendinizi ve sonra kendinizle el ele, göz göze, diz dize sevgiyle gelişin. Değişeceksiniz de öyle değişin. Bugün bu kadar. 17 madde dedim. 16 da çıkabilir. 15 de olabilir. 20 de olabilir. Bilemiyorum ama önemli olan maddeler değil. Öyle madde olunca rahat oluyor. Çünkü konular birbirine karışmıyor bende. Ama bu kendimize yaptığımız kötülüklerden
vazgeçelim artık. Benim de içinde uygulamam gereken maddeler var. Diyorum ya, hiçbir zaman bilirkişi değilim. Ben sizin gibiyim. Hiçbirimiz bilirkişi değiliz burada. Çok biliyorum diyen de aslında bir şey bilmiyor. Hepinizi öpüyorum ve kendinize haksızlık etmeyi bırakın diyorum. Gerçekten birileri haksızlık ediyordur. Dedim ya, dert herkesin derdi olunca çok sıradanlaşıyor. Ama herkes madem ediyor, hayat ediyor. Zaten adil değil düzen. Bari kendinize kötülük yapmayın. Öpüyorum. İyi bakın kendinize.